Merhaba. Bugünkü videomuzda 2006 yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan sıra dışı bir olaydan bahsedeceğiz. Bu olay, zaman yolcusu olduğunu iddia eden Sergey Ponomarenko'nun hikayesini içeriyor. Gerçekten de bir zaman yolcusu mu, yoksa bir palavracı mı? Gelin beraber inceleyelim. 2006 yılının 23 Nisan'ında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sıra dışı bir olay meydana geldi. Üzerinde eski bir Sovyet askeri üniforması ve elinde eski bir fotoğraf makinesi olan bir adam sokakta duruyor, yoldan geçen yayaları ve araçları dikkatle inceliyordu. Bu tuhaf adamın garip davranışları polis tarafından fark edildi. Hemen durdurulan adamdan kimlik göstermesi istendi. Adam kimliğini çıkardığında polis şaşkına dönmüştü. Kimlik kartı modern bir kimlik değil, geçen yüzyıldan kalma bir Sovyet kimliğiydi. Kimlikteki bilgilere göre adamın adı Sergey Ponomarenko ve doğum yeri Kiev olarak görünüyordu. Bu sırada polis kimlik kartını gördüğünde kafası daha da karışmıştı. Çünkü kimlik kartında sadece adı ve doğum saati değil, aynı zamanda her kurumun resmi bir mührü de vardı. Dolandırıcılık yapılacaksa bu neredeyse imkansızdı. Kimlikte Sergey'in doğum tarihi 1932 olarak yazıyordu. Fakat karşısındaki adam 20'li veya 30'lu yaşlarında görünüyordu. Bu da adamın 74 yaşında olması gerektiği anlamına geliyordu. Polis daha sonra ona tekrar sordu. "Burada ne yapıyorsun?" Sergey, buraya neden geldiğini bilmediğini iddia etti. Polis, bunun bir akıl hastalığı olduğunu düşünerek onu bir psikiyatri hastanesine gönderdi. Psikolog Doktor Paul Krutikov, Sergey ile ilgilenmeye başladı. Paul, Sergey'i ofisine aldı. Odaya girer girmez etrafındaki her şeye büyük bir ilgiyle bakmaya başlayan Sergey, duvardaki saati bile uzun uzun inceledi. Paul'un sorularına içtenlikle cevap veren Sergey, 16 Haziran 1932'de doğduğunu ve şu anda 25 yaşında olduğunu söyledi. Fotoğrafçılık tutkunu olduğunu belirten Sergey, olay günü fotoğraf makinesini alıp yürüyüşe çıktığını ve fotoğraflar çektiğini anlattı. Yürürken kafasının üzerinde güçlü bir ses duyduğunu ve yukarı baktığında havada asılı duran devasa bir cisim gördüğünü söyledi. Heyecanla cismi fotoğrafladıktan sonra bir anda kendini şimdiki Kiev'in sokaklarında bulduğunu söyledi. Polis, Sergey'in hikayesine inanmadı ve yalan söylediğini düşündü. Paul, Sergey'in fotoğraf makinesindeki filmi yıkamayı ve fotoğrafları incelemeyi önerdi. Bu şekilde Sergey'in yalan söyleyip söylemediğini anlayabilirlerdi. Paul, profesyonel fotoğrafçı arkadaşı Vadim Moyna ile iletişime geçti. Profesyonel fotoğrafçı Vadim olay yerine gelip Sergey'in fotoğraf makinesini incelediğinde büyük bir şok yaşadı. Vadim, Sergey'in kullandığı kameranın 1953 yılında Yasika tarafından üretilen ilk 120 çift lensli refleks kamera olan Yasima Fulies olduğunu fark etti. Bu modelin üretimi 1970'lerde durdurulmuştu. Sergey'inki kadar eski ve yeni bir Yasima Fulies bulmak oldukça zordu. Dahası, bu kamerayla birlikte gelen filmin üretimi de uzun süredir durdurulmuştu. Vadim'in bu keşfi, Sergey'in hikayesini daha da gizemli hale getirdi. Sergey, 1932'de doğmuş ve 1953'ten önce üretilmiş bir kamerayla fotoğraf çekmişti. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Vadim, filmi hızlıca yıkamaya başladı. Filmin eski olması nedeniyle yıkama işlemi oldukça zorlayıcıydı. Vadim'in yoğun çabaları sonucunda filmden şaşırtıcı görüntüler ortaya çıktı. Sergey'in söylediği gibi gökyüzünde yüzen dev bir cisim filmin karelerine kazınmıştı. Paul, Vadim'e fotoğraf makinesindeki tüm fotoğrafları yıkamasını ve incelemesini söyledi. Birkaç gün sonra tüm fotoğraflar yıkanmıştı. Fotoğraflar arasında 1950'lerin Kiev'inin sokakları ve Sergey'in elinde şapkasıyla bir binanın dışında durduğu bir fotoğraf da dahil olmak üzere Sergey'e ait çeşitli görüntüler vardı. Ayrıca Sergey'in bir bayanla çekilmiş fotoğrafı da bulunuyordu. Ancak bu bayanla olan ilişkisi bilinmiyordu. Vadim, fotoğrafları inceledikten sonra ilginç bir keşif yapmıştı. Normalde bir filmi 20 ila 30 yıl boyunca saklayabilmek için dondurulup mühürlenmesi gerekiyordu. Ancak Sergey'in filmi, üretimi durdurulmuş bir filmdi ve yıkanmış fotoğraflar oldukça netti. Vadim, bu duruma oldukça şaşırmış ve Sergey'e tekrar sormak istemişti. Vadim, Sergey'i tekrar bulmak üzereyken, Sergey gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Fotoğrafların yıkanması zaman aldığı için Sergey ayrı bir odaya yerleştirilmiş. Odaya bakan biri,
ve izleme sistemi de kurulmuştu. Ancak Sergey'in nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Polis kamera kayıtlarını incelemeye başladı. 23 Nisan'daki kayıtlar Sergey'in odaya girdiğini gösteriyordu. Ancak 25 Nisan'da Vadim ve diğerleri odaya girdiklerinde Sergey'in orada olmadığını fark ettiler. Başlangıçta Sergey'in sessizce kaçmış olabileceği düşünüldü. Tüm güvenlik kameraları incelendi. Ancak Sergey'in hiçbir yerde izi bulunamadı. Canlı bir insan gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Paul, fotoğrafların gerçekliğini doğrulamak için ipuçları aranmasını önerdi. Sergey'in bir kadınla olan fotoğrafı seçildi ve ikisinin romantik bir ilişki içinde olduğu düşünüldü. Kadının kimliğini belirleyerek Sergey hakkında daha fazla bilgi edinmek istediler. Yerel polisten yardım istendiğinde Sergey'e ait bir dosya bulundu. Ancak dosyalar Sergey'in 1960'ta kaybolduğunu gösteriyordu. Oysa Sergey'in 1958'de geldiğini söylemişti. Polis, dosyaları incelerken fotoğraftaki kadının Sergey'in karısı olduğunu fark etti ve Valentina Kurik adında bir kadını buldular. Valentina 74 yaşındaydı. Valentina, polise Sergey'in Nisan 1958'de birkaç gün kaybolduğunu ve sonra geri döndüğünü ancak çok değişmiş olduğunu söyledi. Sergey gergin ve sessizdi. Neden kaybolduğunu açıklamadı. 2 yıl boyunca bu durum devam etti. 1960 yılında Sergey Valentina'ya, o yıl ortadan kaybolduğu birkaç günün aslında 2006 yılında geçirdiğini söyledi. Kısa bir süre sonra Sergey tekrar ortadan kayboldu. Valentina o zamandan beri Sergey'i bir daha görmedi. Fakat ondan bir mektup aldı. Mektupta bir adamın resmi vardı. Valentina bu adamın Sergey olduğunu söyledi. Resimdeki adam 40'lı yaşlarında görünüyordu ve Sergey'e hiç benzemiyordu. Fakat Valentina, bunun Sergey olduğunu, gözlerinin aynı olduğunu söyledi. Fotoğraf, Kiev'deki Dnieper Nehri'nin arkasındaki bir parkta çekilmişti. Nehrin diğer tarafında ise şu anki yapılaşmaya pek benzemeyen yüksek binalar vardı. Fotoğrafın arkasında "Ben iyiyim ve geri dönmeye çalışacağım" yazısı vardı. Bütün bunlar kulağa gerçek olamayacak kadar tuhaf geliyor değil mi? Bu olayın sahte olduğunu ve Ukrayna'da yerel bir televizyon kanalı olan 1+1 TV'ye yapılan bir program için oluşturulduğunu iddia edenler var. Ancak her şeyi sorgulamamız ve eleştirel düşünmemiz önemlidir. Hikayenin sahte veya gerçek olduğuna dair kesin bir kanıt olmasa da birçok tutarsızlık ve şüpheli nokta var. Bu nedenle hikayenin gerçek olup olmadığına dair kesin bir yargıya varmadan önce hikayedeki tutarsızlıklar ve şüpheli noktalara bir bakalım. Bazı internet kullanıcıları Sergey tarafından çekilen manzara fotoğraflarının aslında daha önce çekilmiş fotoğrafların kopyaları olduğunu iddia ediyorlar. Vadim, Sergey'in filmlerinin 1970'lerden kalma olduğunu ve şimdiye kadar kullanılmak üzere saklanamayacağını söylemişti. Ancak düzgün bir şekilde saklanırsa aslında kullanılabiliyormuş. Bu sebeple Vadim'in de bu hikayenin bir katılımcısı olabileceği söyleniyor. Ayrıca güvenlik görüntülerinin de sahte olduğunu, gösterilen saat 23 Nisan 2006 Salı iken, aslında takvimi kontrol ederseniz 23 Nisan 2006'nın pazar gününe denk geldiğini göreceksiniz. Nehir kenarındaki çekilen fotoğraf da Photoshop'lu olduğu söyleniyor. Kanıt olarak lanse edilen tüm bu resimler, Ukrayna'da yayınlanan Uzaylılar adlı bir televizyon programı için yapılan canlandırmalarmış. Program bu görselleri Sergey'in hikayesini anlattığı Zaman Yolcusu bölümü için yarattı. Yani mevcut fotoğrafların hiçbirinin gerçek olmadığı. Daha da önemlisi, Uzaylılar programının her bölümün başında izleyicilere gösterdiklerinin doğru olduğuna dair gerçek bir kanıt olmadığını söyleyen bir feragatname sunduğunu da unutmamak gerekir. Bu feragatname, programın içeriğinin eğlence amaçlı olduğunu ve gerçek olarak algılanmaması gerektiğini gösteriyor. Sergey Ponomarenko'nun hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir zaman yolculuğu vakası mı, yoksa bir aldatmaca mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.